Dostlar merhaba, hepinize iyi günler. Bugün çok özel bir yere geldim. Hepinizin seveceğini düşünüyorum. Bugün şöyle gösterelim. Amerikan Otopazarı'ndayız. Aslında bunlar terk edilmiş araçlar değil. Birçoğu hala da çalışıyor durumda. Hepsini şimdi size anlatacağım. O zaman videoya geçelim. Burada isteğe göre arabaları tamir ediyorlar böyle. Yani tamir ediyorlar veya beğendiğiniz modelin her şeyle beraber size eski haliyle, sıfır hale döndürüp veriyorlarmış. Volkswagen T2 bir iş adamınmış. Az bir işlemi kalmış bunda. Yakın zamanda biter diyorlar. Aynen, bir sadece içi kalmış. Şöyle içi gözüküyor mu bilmiyorum ama. Burada 1938 model Dodge var. Gerçekten eskiden arabalar daha güzelmiş. Bu da Mercedes. Kaç model acaba ya? Çok 60 modellere benziyor ama umarım bunu da eski haline döndürüp restore ederler. Gerçekten çok güzel bir araba ya. Bu Opel'e benzettim ama bakalım içten gözüküyor mu şu beyaz araba? Kapılar kilitli, zaten açılmıyor. Ben bunları çok sevdim ya. Bunlar benim favorim yani. Günümüzdeki çoğu arabadan daha güzel. Bunun kapısı açık. Tabii koltuklarını böcekler yemiş. Bunları restore etmek gerçekten çok zor ya. Şu ileriye bakalım. Şurada Mercedes var bir tane. Mercedes 200 olması lazım. Aynen, Mercedes 200. Az önceki kırmızının yeni hali. Zaten bu büyük ihtimalle kullanılıyor olabilir. Vay Pontiac. Benim sevdiğim modellerden biriydi ama artık üretilmiyor günümüzde. Bu arabayı GTA Vice'de oynayan çoğu kişi bilir. Orada cenaze arabası olarak kullanılıyordu. Tabut var bunun arkasında, hatırlarsanız. İşte o bu araba. Tabii arkadaşlar, burada çok fazla araba var. Birçoğunun markasını bilmiyorum. Ki bunu biliyorum, bu Pontiac. Az önce de Pontiac görmüştük. Kaputta Pontiac yazıyor. Yani eski Amerikan kullanılan en çok Pontiac'ı seviyorum. Bir de Mustang. Mustang'in yenileri değil ama eskileri. Hatta şu ileride bir tane gördüm. Onun da yanına gideceğim birazdan. Mustang ve Pontiac benim en sevdiğim Amerikan otolarından biridir. Ama maalesef General Motors Pontiac aldıktan sonra ürettiği modelleri görseniz çok komik modeller üretti. Ondan sonra tutulmadı tabii ki. Tutulmayınca da artık şu an artık üretim yok Pontiac'ın. Bakın bir cenaze arabası daha. Zaten ikisi de aynı model olabilir. Şu beyazla şuradaki. Ve bu arada gördüm. 67 Mustang'i gördüm. Şöyle göstereyim size. Bunun da içini yaptılar sanırım. Bakayım içine. Aynen. Bu da yapılı duruyor. Şimdi burada Zeki Müren'in arabası varmış. Zeki Müren de benim gibi Pontiac hayranı. Şu araç Zeki Müren'in aracıymış. Ama tabii şu an bayağı kötü durumda. Restore ederler mi, etmezler mi bilmiyorum. Şu arkasından da bakayım.
Impala. Bu arabada şunun gibiydi bak. Evet. Öyleydi bu. Bu hale geldi bu araba. Amerika'da her otomobil her yıl değişik bir kasa üretmiş. Yani bizim Türkiye'deki yerli otomobillerimizde bir model üstüyle bir model altının fark edemiyorsunuz. Ancak ruhsattan bile biliyorsunuz kaç model olduğunu. Fakat Amerikan arabası her sene hiç üşenmeden otomobillerin kasasından stop lambalarına kadar her şeyini değiştirmiş. Fakat mekanikleri aynı. Yani motor bölümündeki, şanzıman ve alt takımdaki yürür dediğimiz kısımları birbirine adaptasyon yapabiliyorsunuz. Ama biraz önce bahsettiğim Mopar, Hemi ve Ford grubunun motor mekaniklerini onları adaptasyon yapamazsınız. Ford'da Ford motoru kullanırsınız. Ford'da nedir? Ford Mustang'lar, Ford Cougar'lar, işte Galaxy'ler, Fairlane, Ford Falcon dediğimiz grup kendi başına oluyor. Ford Motor Company. Plymouth dediğimiz grubun içinde de işte Plymouth Fury, Belvedere gibi gruplar oluyor. Dodge'un içinde Dodge Charger, Challenger grupları var. Chevrolet'de de Impala, Bel Air, Nova, Caprice Classic, Camaro, Corvette gibi kendi grupları oluyor. Buradaki otomobiller ise ağırlık olarak Amerikan otomobilleri. En eski otomobil burada 1947 model vardı. Filiz Akın arabası vardı. Hulusi Kentmen'in arabası vardı. Ford'tu o. Filiz Akın'ın arabası buradan satıldı gitti. O da convertible bir arabaydı. Birçok ünlü sanatçının, film yıldızının otomobilleri buradaydı. Tabii biz 97 yılında burayı açmadan önce Ortaca şehir içindeki jandarma, garnizon komutanının yanındaki arazi üzerindeydik. 5 dönümlük arazi üzerinde. O zaman daha çok ve %100 Amerikan arabaları vardı. Ama bu Amerikan arabaları piyasadan çekildikten sonra artık şimdi bunlar nesli de tükendiğinden yavaş yavaş sade Amerikan değil Avrupa arabalarında burada tadilatı, restorasyonu yapılıyor. Gelen vatandaş otomobilleri burada istediği gibi, gördüğü gibi alıp kendisi götürüp restorasyon yapabiliyor. Ya da anlaşmayla burada tadilatı, restorasyonu yapılan bir otomobil. Şu büyük ihtimalle limuzin. Şöyle yandan göstereyim size. Bu da eski Yeşilçam filmlerinde çok gördüğümüz arabaların biriydi yani. Model olarak aynı. Hatta içini göstereyim. Yani hani içinde pek görebileceğiniz bir şey yok ama büyük, geniş bir araba. Bu da Turgut Özal'ın makam aracımız, şu an tamirde. Zırhlı bir araç bu.